Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine orkidelerle ilgili önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Orkidelerim gördüğünüz üzere gayet güzel çiçekliler. Şu anda havaların ısınmasıyla bol bol çiçek dalı veriyorlar. Orkidelerimizin bol bol çiçek dalı verebilmesi için mutlaka orkidelerimize düzenli olarak vitaminler, besinler vermemiz gerekiyor. İster bunları hazır alın, isterseniz de evde kendiniz hazırlayarak yapabilirsiniz. Bugün sizlere orkidelere çok faydası olan yeni bir gübre tarifinden bahsedeceğim. Bu gübre tarifini bugün kahveyle yapacağız. Aslında hepimizin her gün tükettiği bir besin. Gördüğünüz üzere elimde şu anda granül kahve var. İster bu şekilde granül kahve ya da isterseniz toz kahve de olabilir, fark etmez. Orkidelerinize besin olarak verebilir miyiz? Bazen bununla ilgili bana sorular geliyor. Her gün kahve içiyoruz ve bu içtiğimiz kahvenin suyunu orkidelere verebilir miyiz? Bakın bu şekilde de yine bu kahveden de kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere orkideler için nasıl kahve telvesinden gübre olur bunu göstermek istiyorum. Evet, ilk olarak bakın cezvemi aldım ve şimdi hem elimde bu tür kahveden var hem de elimde Türk kahvesi var. Ben bugün özellikle bu toz kahveden kullanmak istiyorum. Bir yemek kaşığı kadar bakın bir cezveye koyuyorum. Normal kahve demler gibi düşünün. Bir yemek kaşığı kadar koydum ve üzerine bir fincan, bu büyük bir fincan su koyuyorum. Altını açıp kaynama noktasına gelinceye kadar bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Biraz karıştırıyorum öncesinde iyice karışabilmesi için suyla birlikte. Evet, şimdi kaynamasını bekliyoruz. Evet, kahve kaynamaya başlayınca hemen altını kapatıyorum ve tamamıyla bir bardağa koyacağım. Bu kahvenin dinlenmesini bekleyeceğim ben. Biraz dinlenince kahvenin telvesinin altta biriktiğini sizler de göreceksiniz. İsterseniz bu kahveyi içebilirsiniz de. Fakat ben iyice telvenin alta çökmesi için biraz bekledim. Bakın kahveyi aldım ve altında telvesi kaldım. Bu telveyi size yakından göstermek istiyorum. Bakın kahve sıcak suyla beraber karıştıktan sonra içerisindeki bütün vitaminleri kalıyor. Kahve içerisinde özellikle nitrojen, kalsiyum, potasyum bol miktarda bulunmaktadır ve bu da bitkilere inanılmaz iyi geliyor. Peki kahve telvesini çiçeklerimize, bitkilerimize, sebzelerimize nasıl kullanabiliriz? İsterseniz eğer dışarıda sebzelerinize dökecekseniz direkt telvesini toprak ile karıştırabilirsiniz. Fakat eğer benim gibi ev çiçekleri için kullanacaksanız bakın 2 litre suyun içerisine 1 yemek kaşığı kahve telvesini koyuyorum ve iyice karıştıracağım. Bu şekilde kapağını kapatıp bunu bir gece bekleteceğim. Bu kahveyi 2 farklı yöntem ile kullanacağım. İkinci yöntem özellikle yaz ayında orkideleriniz için çok faydalı olacak. Hemen sizlere ikinci gübre yöntemini de göstermek istiyorum. Bunun için bu şekilde bir buz kalıplarını oluşturacak bir kaba ihtiyacım var. Hazırladığım kahveli suyu bu kalıpların içerisine döküyorum. İyice doldurdum. Şimdi üzerini kapatacağım ve bunu buzdolabında donuncaya kadar bekleteceğim. Evet, orkidelerimize sıvı bitki besinini vermeden önce eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet, bir gece beklettiğim kahveli suyumu şimdi artık bitkilerime gübre olarak verebilirim. Bitkilerinize eğer kahve telvesini gübre olarak verecekseniz verdiğiniz ölçü ve kullanım sıklığı çok önemli. Her bir saksı için yalnızca 5 yemek kaşığı kadar vereceğim. Bakın daha fazla kesinlikle vermiyoruz. Ve bu kahve telvesini sadece 2 ayda bir vermeniz gerekiyor. Daha sık kesinlikle vermeyin. Çünkü içerisindeki asit oranı fazla olduğu için çok sık vermeniz bitkilerinize yarar vermez. Eğer evde her gün kahve içiyor ve her kahvenizi içtikten sonra kalkıp orkidelere suyunu vermeye kalkışırsanız orkidelerinizi öldürürsünüz. Kesinlikle bu şekilde kullanım doğru bir kullanım değildir.
Bu sadece kahve telvesi için geçerli değil. Kanalımda sizlere anlattığım bütün doğal gübreleri mutlaka anlattığım şekilde kullanım aralıklarına dikkat ederek kullanmanız gerekiyor. Eğer sık sık verirseniz gübreyi her gün ya da 2 günde bir orkidelerinize yarar yerine her zaman zarar verir. Lütfen bu konuda kullanım sıklığını anlattığım şekilde yapmaya dikkat edin. İkinci yöntem olarak orkide yapraklarında kahve suyunu nasıl kullanacağımı sizlerle paylaşacağım. Eğer orkidelerinizde ya da çiçeklerinizde böcek sıkıntısı varsa bakın kahve telvesini böyle bir sprey kutusunun içerisine koyup özellikle yapraklarına ayda bir kere sıkabilirsiniz. Yapraklarınıza bu şekilde sıktığınız zaman yapraklardaki özellikle böceklerin ve bitlerin nefessiz kalıp ölmesine yardımcı olacaktır. Böylelikle böceklerden de uzaklaştırmış olursunuz. Sizlere bakın sonuçlarını da göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açıp kanalıma da abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi 3. yöntemimize geçelim. 3. yöntem yaz ayında özellikle havaların çok sıcak olduğu günlerde uygulayabileceğiniz bir yöntem. Hazırladığım kahve suyunu bir buzdolabı kabının içerisine koyuyorum. Küp şeklinde bize lazım. Tamamen doldurdum ve kapağını kapatıp bunu donması için bir gece buzdolabında bekleteceğim. Bir gece beklettim. Buz kalıpları bu şekilde hazır. Şimdi bunu ters çevirip içerisindeki küpleri orkidelerde nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Buz küplerim hazır. Bakın bunu bütün orkidelerinizde ve evdeki çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Her bir orkide saksısına 2'şer 3'er tane bu buz küplerinden verebilirsiniz. Böylelikle eğer fazla sıvı bitki besinleri yapıyorsanız bu şekilde buz kalıpları haline getirip rahatlıkla ihtiyaç duyduğunuz anda kullanabilirsiniz. Oda ısısında 1 dakika beklettim. Çünkü çok aşırı soğuktu. Orkide köklerine zarar vermemesi için bakın biraz hafif erime kıvamına gelince şimdi orkidenin köklerinin üzerine koyuyorum. Her bir saksıya 2'şer 3'er tane koyabilirsiniz. Bu yöntemi yaz ayında özellikle haftada bir kere uygulamanızı tavsiye ederim. Hem orkide kökleri hava değişimini de yaşamış oluyor. Böylelikle çiçek dalı çıkarmasını da kolaylaştırmış olacağız. Ve diğer bütün saksılarıma da aynı işlemi uygulayacağım. Tüm orkide saksılarına bu buz küplerini koydum. Şimdi sizlerle özellikle o bir orkidemi de paylaşmak istiyorum. Bunları sadece çiçeksiz orkidelere değil, çiçekli orkidelerinize de kullanabilirsiniz. Bakın bu gördüğünüz orkideyi de kullandım. Bu orkidem yine aylardır çiçekli olan bir orkide. Normalde doğru gübre ve doğru sulama yaparsanız yaz ayında da orkideleriniz bu şekilde bol çiçekli olabilir. Bir orkide 7 ve 9 ay
aralığına kadar çiçekli kalabilir. Bu tamamen sizin orkideyi doğru gübre ve doğru bakım yapmanızla alakalı. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer abone olarak bana destek verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.